Herkese merhaba, ben Ata Egemen Çakıl. Bugün sizlere her anime severin mutlaka kullanması gereken bir site olduğunu düşündüğüm, kurulma tarihi de hemen hemen bundan 15-20 yıl önce dayanan bir siteden bahsedeceğim. myanimelist.net. Belki kullananlar biliyordur ama kullanmayanlar için biraz bugün bu siteye göz atacağız. Ben de 2007 yılından beri üyesiyim. İsterseniz hemen bir bakalım siteye giriş yaparak. Gördüğünüz gibi adres myanimelist.net. Böyle bir sayfa karşılıyor sizi. Üye değilseniz büyük ihtimal üst köşede sign up yani üye olun şeklinde bir bölüm sizi karşılayacak. Oradan üye olabilirsiniz çok hızlı bir biçimde. Ana sayfada bizi ne karşılıyor? Önce ona bakalım. Burada anime sekmesinde istediğiniz animeyi yaratabiliyorsunuz. Top anime sekmesine geliyoruz mesela. Şimdiye kadar en çok oylanan animeleri görebiliyoruz. İşte birinci sırada mesela Suso no Frieren diye bir anime varmış. Bunu ben de izlemedim. Yeni herhalde. Evet, 2023 yapımı. İkinci sırada hiç şaşırmadım, Fullmetal Alchemist Brotherhood var. Bu arada benim ilk dövmemde bu homunculuslarda bulunan kendi kuyruğunu ısıran Ouroboros simgesidir. 2009 yılında falan yaptırmıştım. Fullmetal Alchemist bayağı etkilemişti beni. Mesela burada animenin yapım yılları vesaire her türlü bilgisini buradan alabilirsin. İşte sinopsis yani konusunu anlatıyor. Burada işte skor, işte popülaritesi, işte 3 milyon üyesi var, abone olunmuş buraya. İşte solda aşağıya geldiğimizde işte TV serisi olduğu söylüyor. Episode işte kaç bölümden olduğunu görebiliyoruz. İşte şu anki durumu var. Tamamlanmış olarak görünüyor. Hangi yıllar arasında? İşte Nisan'da başlamış 2009'da, Eylül mü oluyor? 2010'da bitmiş. Yaz 2009 döneminde yayınlanmış. Neyse işte bu şekilde detaylar var. Geri dönelim. Ana sayfaya tekrar döndüğümüzde burada işte başka incelemeler vesaire, 2024 challenge'ları. Mangaya geldiğinizde top manga bölümü yine karşımıza geliyor. Mesela en çok oylanan Berserk var. İşte mesela 3. sırada benim de çok sevdiğim Vagabond var. İşte buraya girdiğimizde manga özelliklerini işte 37 kitap olarak yayınlandığı, 327 bölümden oluştuğu ve 1998 ile 2015 arasında yayınlandığı ve tamamlandığı yazıyor. İşte türleri yazıyor. Teması yazıyor, işte tarihi samuray teması falan filan. Zaten bu ünlü kılıç ustası Ronin Miyamoto Musashi'yi anlatan bir manga serisidir. Hatta Eizawa Yoshikawa olması lazım. İsmini yanlış söylüyor olabilirim. Onun romanı üzerine kurulmuş bir manga serisi. Yani eser orijinal bir eser değil, bir uyarlama, bir edebiyat uyarlaması diyebiliriz bu manga için. Zaten şurada da background'da büyük ihtimal yazıyordur diye düşünüyorum. Yazmamışlar. Osamu Tezuka'dan falan bahsetmişler. Yoshikawa'nın romanından uyarlama olduğunu biliyorum. Gelelim tekrar ana sayfaya. Community kısmında forumlar var, kulüpler var, blog yazıları var, diğer kullanıcılar var. İşte industry kısmına girince haberler var. İşte farklı başlıklar var. İnsanlar, karakterler, projeler. Watch kısmına geldiğinizde bazı bölümlerin özetlerini izleyebiliyorsunuz. Tanıtımları izleyebiliyorsunuz. Manga Store diye bölüm yapılmış. Büyük ihtimal İngilizce lisansı olduğu için mesela bu bizim bölgemize açık değilmiş. Burada yardım bölümünden zaten daha fazla bilgi alabiliyorsunuz. Aşağı indiğimizde bu yıl yayınlanan animeler bizi karşılıyor. Burada merak ettiğiniz ilgi çekici bir şey varsa sizler için girip onlar hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Ben mesela burada neyi gördüm? Uzumaki'yi gördüm. Mangası mı? Yok, TV serisi olarak. Burada şeyleri var, bilgileri var. Bu arada aşağı inince mesela karakterleri ve seiyularını yani seslendirme sanatçılarını da görebiliyorsunuz. İşte karakter bu. Karşısında seiyusu var. Zaten birazdan onlara biraz daha detaylı bakacağız. Biraz daha aşağı indiğimizde yine bu tür şeyler var. İşte popüler trailerlar var. Burada anime, manga ile ilgili haberler karşımıza çıkıyor. Biraz daha aşağı indikçe kişiselleştirilmiş şeyler çıkıyor. Haberler çıkıyor daha doğrusu. Sizin ilgi alanınıza göre. Mesela My Lost List ne diyor? Updates diyor. İşte ben mesela KSI merak ettiğim bir anime, sevdiğim bir anime serisi. Bunun yeniden yapımı önümüzdeki aylarda yayınlanacak. Onunla ilgili burada bilgi vermiş. Bu 85 versiyonu gerçi. Ama bununla ilgili haberlerde büyük ihtimal vardır diye düşünüyorum. Bildirimler çubuğunda çıkıyor büyük ihtimal. Evet, mesela girdim.
Bu da yeni yayınlanacak remake ile ilgili bir haber. Evet, asıl bizi ilgilendiren kısma gelelim. Profilimize giriyoruz. Profilinizi önce istediğiniz gibi ayarlamanız gerekiyor. Buradan profil ayarlarına giriyorsunuz. Burada genel ayarlar var. İşte Avrupa, İstanbul gibi saati ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında yorumlarla ilgili işte buradan cinsiyet, doğum tarihi, konum, ondan sonra hakkınızda bir bölüm yazabiliyorsunuz. Ana sayfada sizi başka insanlar profilinizi ziyaret ettiğinizde görsünler. Favori bölümü 10 tane anime ekleyebiliyorsunuz favori animenizi. Belki daha çok da ekleniyordur artık. Eskiden 10 tane ekleniyordu. Favori anime mangalarım kısmı. Burada favori mangalarınızı ekleyebiliyorsunuz. Favori karakterler, favori insanlar, favori şirketler. Bunlara zaten tekrar bakacağız. İşte notification'da bildirimler var. İşte şu olursa bildirim gönder vesaire şeklinde. Forumlarda, tartışma forumlarına katıldığınızda kullanabileceğiniz ayarlar işte avatarımı ve imzamı göster. Burada avatarınızı ayarlayabiliyorsunuz. İmzanızı ayarlayabiliyorsunuz. Yani ben bunlara hiç dokunmadığım için 14-15 yıl öncenin şeyleri karşıma çıkıyor. Bu da mesela profil fotoğrafı. Burada başkaları sizin profilinize girdiğinde görecek bir fotoğraf. Buraya kendi fotoğrafınızı da koyabilirsiniz. Ben Inuyasha hayranı olduğum için o dönem Inuyasha'nın bir görüntüsünü koydum. Hesap ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Ben 2 adımı doğrulamayı açmanızı öneriyorum. Bu size bir mail atıyor. Yani başkası şifrenizi, kullanıcı adınızı öğrendiğinde giriş yapamasın diye mail adresinize bir kod geliyor. Onu girerek giriş yapmanız gerekiyor. Yani başkaları giremiyor. Veya daha kolay giriş yapabilmek için Google hesabınızı, Apple hesabınızı, Facebook, Twitter hesaplarınızı bağlayabiliyorsunuz. Şifre değiştirme kısmı da bu kısımdan yapılıyor. E-mail adresi vesaire. Burada design şekilleri var. Profil anime listeniz nasıl görünsün onunla ilgili yapabiliyorsunuz. Onu daha sonra bahsedeceğim. Buradan başkalarını engelleyebiliyorsunuz. Buradan destekçi olmak isterseniz bu siteye o tip ayarlar var. Biliyorsunuz PayPal zaten bizde uzun zamandır yok. Kredi kartı vesaire denmiş. Şimdi tekrar profile dön. Sizi böyle bir sayfa karşılıyor. Sol panele bakıyoruz. Burada profil fotoğrafım var. Altına geldim. Son online olma zamanını gösteriyor. Şu an zaten bağlı giriş yapmış olduğum için şimdi yazıyor. Siz mesela başka bir insanların profiline girdiniz. Onların ne zaman en son giriş yaptığını görebilirsiniz. Mesela rastgele bir arkadaşımın profiline girdim. Mesela en son Kasım 2023'te girmiş. Bu tip bilgiler var. Siz de ona göre bir şey çıkar orada. İşte cinsiyet, yaş demiştik, ayarlamıştık zaten bunları. Location, konum ve üye olduğunuz tarih burada yazar. Sağda dediğim gibi bu profil ayarlarından yaptığınız adınızı yazdıysanız, bir açıklama, kendiniz hakkında bir şey yazdıysanız onlar çıkar. Bu arada bu About My Design'dan bu şeyi değiştirebiliyorsunuz. Temaları değiştirebiliyorsunuz. Ben bu temayı seçtiğim için bunu kullanıyorum. Başka temalarda var mı bilmiyorum. Sadece belki bu ücretsiz kullanıma açıktır. Öyle rastgele seçtim büyük ihtimal. Ama buradan renklerini, arka plan, yazı tipleri vesaire her şeyini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Orada ne yazacağını seçebiliyorsunuz. Biraz daha aşağı indiğimizde istatistikler bölümü var. Buraya girdiğimizde işte şimdiye kadar ne kadar anime izlemişsiniz vesaire onları falan gösteriyor. Açıkçası bu çok iyi bir istatistik paneli değil. Şuradaki daha çok hoşuma gidiyor. Mesela demiş ki şu anda izlediğim 6 tane galiba anime var. Henüz bitirmeyen, yani şu süreçte izlemeye devam ettiğim. İşte burada tamamlanmış animeleri gösteriyor 236 diye. İşte 2 tane beklemeye almışım ya da izlemeyi bırakmışım. O şekilde işaretlemişim. Toplam girişte burada işte 240 küsür falan yazıyor. Tekrar izlediğiniz varsa onu işaretleyebiliyorsunuz. İşte kaç kere tekrar izlediniz onu yapabiliyorsunuz. Burada da toplamda izlediğiniz animelerin tüm bölümleri toplam ne kadar yapıyor onu görüyorsunuz. 5000 küsür ben anime bölümü izlemişim. Burada işte diğer kullanıcılara göre bir puanlama getirmiş size. Burada da işte 5000 küsür bölümü otursan kaç günde izlersin? Başka hiçbir şey yapmasan 93 günde falan izleyebiliyormuşsun. O da kafadan büyük ihtimal bir tahmin yürütmüş. Çünkü işte açılışları var, kapanış şarkıları var. Bazı animelerin bölümleri işte 2-3 dakika daha uzayabiliyor. Ovaların farklı uzunlukları var. Ya da işte diğer bölümün özeti oluyor sonlarında falan. Onlar hesaba katılmamış büyük ihtimal. Sağ bölümde son anime güncellemeleri var. Burada mesela ben Kez Ay'ı izlemeye başlamışım. Durmuş. Bungo Stray Dogs 4. sezona başlamışım. Durdurmuşum. İşte Urusei Yatsura'nın yeni remake, yani yeniden yapımını izlemeye başlamışım. Durdurmuşum.
Yani bu siteye ara sıra girdiğim için oralara pek dokunmamışım. İşte yine aşağıda manga istatistikleriniz var. Açıkçası manga girişleriyle de çok uğraşmadım. Burada sadece 14 tane tamamladığım manga var. Bu sayfaya sonra geleceğiz tekrar. İşte yine onun sağında son manga güncellemeleri var. İşte Versailles no Bara'yı okumuşum, şu tarihte bitirmişim. Ya da oylayabiliyorsunuz, işte puan vermişim. Mesela Onisama'yı şu zamanda bitirmişim. Ondan sonra 9 puan vermişim. Bungo Stray Dogs'un 1. cildini okumuşum. Ondan sonra bir daha da ellememişim bu kısmı. Club'lara tıkladığımızda burada üye olduğumuz forumlar var. Mesela Anime Türkiye diye bir forum var. Anime Manga Türkiye diye bir forum var. Bunların çoğu artık hayalet forumlar büyük ihtimal. Çünkü kuruluş yılı gördüğünüz gibi 2008. Üye sayısı 314. Çok aktif olduğunu da söyleyemem. Gördüğünüz gibi burada son konular vesaire falan. Notlar kısmı, işte gelen buraya merhaba yazıyor, bir şey yazıyor. Öyle bir imkanı var. İşte mesela daha güncel bir kulüp, Türkiye Kulübü diye bir kulüp var. Gördüğünüz üzere 7000 küsür üye olduğu görünüyor. Ne zaman kurulmuş? 2022'de. Çok yeni aslında. Büyük ihtimal daha yeni kuşak böyle anime severlerin kurduğu bir kulüp. Ben de üye olmuşum. İşte burada Discord sunucusunun bağlantısını da bırakmışlar. Biraz daha aktif görünüyor. En son 12 Kasım'da birisi bir şey yazmış. Ama dediğim gibi forum kültürü eskiden daha böyle sık olduğu için yeni kuşak tarafından pek rağbet görmüyor. Çünkü eskiden sadece okuyup yazma olayı daha çoktu. Şimdi Discord gibi sunucularda insanlar anlık olarak chatleşiyorlar ya da oradan görüntülü sohbet edebiliyorlar ilgi alanlarıyla ilgili. Evet, biraz daha aşağı indik. Şurada mesela arkadaş listeniz var. Bu hepsine bas dediğinizde burada bütün arkadaşlarınızı görebiliyorsunuz. İşte ne zaman arkadaş olduğunuzu görebiliyorsunuz. İşte atıyorum Asuka-san diye birisiyle arkadaş olmuşum bilmem kaç, 2008 tarihinde. Biraz aşağı indik. Favoriler bölümünden bahsetmiştim. Buraya 10 tane anime eklemişim. Hatta şu aşağı yapınca diğer sekmeler de açılacak. Buraya favori olan 10 tane animenizi ekleyebiliyorsunuz. Gelenler mesela sizin hakkınızda fikir edinmiş oluyorlar. Bu animeleri seviyormuş. Onunla arkadaşlık kurabilirim ya da mesajlaşabilirim. Bu animeler hakkında tartışabiliriz, konuşabiliriz gibi. Yani ilgi alanları kısmı gibi bir şey aslında. Manga kısmına 9 tane manga eklemişim. Karakter kısmına sevdiğiniz anime karakterlerini ekleyebiliyorsunuz. İnsanlar bölümü, oraya daha detaylı geleceğiz. Bu şeyleri anlatmıştım. İşte anime girdik mesela, Inuyasha'ya girdim. Burada anime ile ilgili genel bilgiler var. Arka planı var. Karakterler var. Karakterin karşısında kimin seslendirdiğine kadar yazıyor. Bölümler yazıyor. Bölüm isimleri yazıyor. Bütün bilgiler var. Onunla ilgili haberler var. Mangalarda aynı şekilde mesela Love Hina'ya girdim. Kanalda tanıtımını da bulabilirsiniz bu arada. İlgileri, sinopsisi, karakterleri falan bahsetmiş. Hatta bu manga olduğu için tabii ki seslendirme olmadığı için karşılarında bir şey yok doğal olarak. Solda hangi tarihlerde başladığı, ne zaman bitti, o tip bilgileri görebiliyorsunuz. Karakterlere geldik. Oscar Jaryases, Frances'te Jaryases'e girdik. Burada anime karakterin varsa doğum gününe kadar yazıyor. Burada özellikle açtım çünkü ben de Aralık 25 doğumluyum. Şuraya geliyoruz. Burada seslendirme sanatçıları var. İşte kimler seslendirmiş falan filan diye bilgiler var. Karakter hakkında bilgiler var. Hatta burada karakterin açılmış fan sayfaları var. Sadece bu karakterlere özgü. Resimlere tıkladığımızda karakterle ilgili resimler karşımıza çıkıyor. Geri döndük. People. Bu kısımda seslendirme sanatçıları oluyor genel olarak. Ünlü bir seslendirme sanatçısıdır bu. Romi Park. Burada Bleach'den Hisugoya Toshiro'yu seslendirmiş. Onu görebiliyoruz. Çok bilinenlerden gidelim. Mesela işte Shaman King'den bir karakter var burada. Full Metal Alchemist Edward olması lazım. Onu seslendirmiş olması lazım. O kadar çok seslendirme var ki yani. Buradan hepsini görebiliyorsunuz. Hangi karakteri seslendirmiş. Yanında gördüğünüz gibi resimleriyle birlikte var yani karakterlerin. Bayağı gidiyor. Herhalde en çok seslendirme yapan ses sanatçılarından birisi. Gördüğünüz gibi Full Metal Alchemist Edward Eric. İşte Naruto'dan sanırım Temari'yi seslendirmişti. Evet, Naruto Shippuden Temari'denmiş. Geri dönüş yapalım. Sadece seslendirme yapanlar yok. İşte atıyorum yönetmenler. Satoshi Kon'a geldik. Bu maalesef erken yaşta kaybettiğimiz yönetmenlerden birisi. Doğum tarihini yazmış ama ölüm tarihini yazmamışlar sanırım. Yazıyor. 2010 yılında 46 yaşında öldüğü bilgisi yazıyor. Burada onun yapımları var. İşte Perfect Blue, Paprika, Tokyo Godfather, işte Memories. En çok bilinen yapımları bunlar zaten. Burada yayınlanmış mangalarını görebiliyorsunuz.
Veya işte o animede çalıştıysa ne olarak çalışmış onların bilgileri yazıyor altında. İşte başka bir örnek Ryoko Ikede'ye geldik. Versailles no Baron'un orijinal yaratıcısı eserin. Oni Samai'nin orijinal yaratıcısı. O tip bilgileri bulabiliyorsunuz. Burada yayınlanmış mangalarını görüyorsunuz. Şöyle diyeyim size, bir tane animeyi çok sevdiniz. Bu acaba kimin elinden çıkmış diye ismini yazdığınızda buradan o kişiyi bulabiliyorsunuz ve diğer yapımlarını da bulabiliyorsunuz. Bu açıdan çok güzel bir veri tabanı aynı zamanda. Burada gösterecek. Bir de işte stüdyolar kısmı var. Ben buraya Sunrise, Capcom, Bandai ve Gainax'ı eklemişim. İşte mesela Gainax'a girelim. Gainax'ta bu stüdyonun ne zaman kurulduğu, nerede kurulduğu, binası nerede, hikayesi nedir, hala devam ediyor mu, etmiyor mu onu gösteriyor. Onun dışında da işte Gainax'a ait yapım şirketi ya da yayıncıya ait animeleri gösteriyor. İşte zaten en bilineni Evangelion, Tengen Toppa Gurren Lagann, en başta gördüğünüz gibi Furikuri. Onun dışındakiler biraz daha böyle az bilinenler diye tahmin ediyorum. İşte Mahoramatiki de güzel bir animedir eski klasiklerden. Yani eskiler yani de 2001. Bazı sayfalar artık 2000'lerdeki animelere de retro falan diyor da aslında 2000'den öncesine retro demek biraz daha mantıklı bence. İşte en alta indik. Burada da sizin sayfanızı ziyaret edenler ya da arkadaşlarınız buralara yorum yazabiliyor. Şimdi siz buraya şeyleri giriyorsunuz ya. Hangi animeyi izledim, ne zaman bıraktım falan. Bunlar benim ne işime yarıyor? Şu işinize yarayacak bir liste tutmuş olacaksınız aynı zamanda. Şurada anime liste tıklıyoruz. Benim karşıma bir şey çıktı şimdi. Şimdiye kadar ne kadar anime izledim. Bu yeşil olanlar o anime seçeneğinde yeşil olarak görünenler şu an izlemeye devam ettiklerin olarak görünenler. Zaten current watching'e girince de görünüyor. İşte mesela Bleach senden kesen hani başlamışım. 3 bölüm izlemişim. Sonra devam etmemişim. Ama işte devam edeceğim bir gün. Bungo Stray Dogs 4. sezon hiç başlamamışım falan. Dragon Ball Super'in işte 20 küsür bölümünü izlemişim. 131 bölümmüş. Genji Monogatari'ye başlamışım. 1 bölüm izlemişim. Urusei Yatsura'nın yeni yapımına başlamışım falan filan. Tamamlanan kısmına geliyoruz. Burada izlediğiniz bütün animeler, yani tüm bölümlerini izlediğiniz animeleri A'dan Z'ye, hatta noktasından, çünkü Dot Hack diye bir anime var gördüğünüz gibi, Z'ye kadar gidiyor. Ne varmış işte mesela Megami Sama'nın filmi var. 5 puan vermişim. Böyle çok yüksek bölüm olanlar. Bölüm sayıları falan yazıyor mu acaba? Yazıyor. Mesela Bleach 366 bölüm izlemişim. Burada puanım var. Yani bunlar bizim verdiğimiz puanlar. Diyorum buradan dediğim gibi şeye kadar gidiyor. Z'ye kadar gidiyor. Hokuto no Ken hepsini izlemişim. Inuyasha'nın ilk sezonu, ilk yapımı daha doğrusu 167 bölüm. Hepsini tamamlamışım. Filmlerinin hepsini izlemişim. Yani genel olarak burada izlediğiniz bütün şeylerin listesini bulabiliyorsunuz. Yani dönüp baktığınızda aslında bir arşivini tutmuş oluyorsunuz. Onun dışında işte burada bekletilenler var. İşte bunu Saint Seiya'yı 51. bölümde izlemeyi bırakmışım. Öyle işaretlemişim. Ya sevmemişim ya devam etmemişim. Aslında Saint Seiya sevdiğim bir yapımdır. Ama şey olmamış işte. O zaman izlemek canım istememiş. İşte bu Kyotonin'den Tayande Türkiye'de yayınlanmış bir anime. Bu Show TV'de. Ben çocukken yayınlanıyordu. Samurai Pizza Cats olarak yayınlanıyordu. Ben burada o ismi var mı? Şuradan bakalım. Evet, Samurai Pizza Cats diye yazıyor İngilizce versiyon. Avrupa'da da Amerika'da da bu isimle yayınlanmış ama asıl ismi burada. Burada o tip bilgileri de görebiliyorsunuz zaten. Bunları herhalde kendi özel olarak beklettiklerim. İşte Hellsing Ultimate bu OVA olarak yayınlandığı için böyle çok sıkılıyordum. Bir anda yayınlanmadığı için böyle bir ondan da sıkılmışım. Burada da izlemeyi düşündüğünüz animeler var. İsterseniz ekleyebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde manga listesini görebiliyorsunuz. Burada güncelde şu an okuduklarım, tamamladıklarım yine A'dan Z'ye görebiliyorsunuz. Buraya çok bir şey eklememiştim ben zaten. Böyle. Yani bu sitenin böyle bir şey var. Özelliği var. Kişisel olarak ben kullanmanızı öneririm. Sosyal kısmı eskisi kadar olmasa da kişisel kullanım için bence hala gideri var. Yani böyle siteleri zaman zaman incelemeye devam edeceğim. Özellikle böyle eskide kıyıda köşede kalmış siteler. Bu çok bilinmeyen bir site değil. Türkiye'de kullananı muhtemelen yine vardır. Ama hiç bilmeyenler için bir şey olsun dedim. Öneri olsun dedim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.